Bakın bunlar mesela arabada yatıyorlar. Bu gördüğünüz alanın ismi işte Enver Hoca diktatörlüğünden kaçıp ben rehberin anlattığı yalanın tüm camileri yıkıyorlar. Akın akın büyük kafileler halinde geldikleri için de restoranın güzelliğine bakın ya. Yol üstünde bir heykel göreceğiz. Koral. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Tam bir komünizm sanatı. Baksanıza. Dım dım dım. Kesin o Tito döneminden kalmıştır. Arkadaşlar herkese Yugoslavya'nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal... Arkadaşlar herkese Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan selamlar. Geçen bölümde de Prekazi ile röportaj yaptığımız bölümde de göstermiştim. Rudolf diye bir kedi var. Benim yaşadığım yerin hemen yanında. Şimdi ben tabii böyle neler var neler yok diye bakarken Google Maps'te şey gördüm. Rudolf the Black Cat diye, tamam mı? Bakın 10 metre diyor. Kedi canavarı diyor. 10 metre gidiyoruz arkadaşlar. Ya bu inanılmaz. 10 metre gittik ve tam olarak lokasyonda Rudolf the Cat uyuyor. Abi bu inanılmaz yani. Kedi dün ben arayacaktım. Direkt evin önünde karşıladı beni. Sanki birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Tabii ki Şşt, Rudolf gel canım. Sen hiç şey yapma. Heh. Evet, o silip süpürecek. Rudolf the Black Cat yazarsanız tam olarak lokasyonda duruyor. Gece benim evin önündeydi. Muhtemelen beni çağırmaya geldi Rudolf'cuğumuz. Çok komik ya. Direkt lokasyonda olabilir mi? Lan bak bakayım. Şişko. Yaşlanmış tabii bayağı. Tombik. Evet. Gezilecek, görülecek yerlerin başında Rudolf the Black Cat geliyor arkadaşlar. Tam olarak verdikleri lokasyonda buldum bugün. Dün evin kapısına gelmişti. Oh. Da bir teşekkür et, bir şey ver ya. Hadi bakalım, Belgrad gezimiz başlıyor. Size şehrin tam merkezine götürüyorum. Sırbistan parlamentosunun olduğu yere. Orada ilginç hikayeler var. Bizi de ilgilendiren bir hikaye var. Yine masadayız yani. Bu bölümü size göstermek istedim. Çünkü bu kısımda böyle arabalar var ve arabalarda şey satılıyor, kitap satılıyor. Bakın bunlar mesela arabada yatıyorlar. Ve çok az da kitap var. Belki günü geçirecek kadar
para çıkartmaya çalışıyorlar ama arabanın içinin böyle direkt kütüphane olduğu şeyler de var. Burası böyle mobil kütüphane. Ders kitaplarını vesaire buralardan alıyorlar herhalde çocuklar, daha ucuz. Tamamen bu sokak kafelere ve kitapçılara ayrılmış. Bu Kiril alfabesiyle posta yazıyor. Posta binası, dev gibi. Böyle dev binaları görünce büyük ihtimalle Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun döneminde yapılmış binalar olduğunu düşünebilirsiniz. Tam böyle Avusturya Macaristan stili. Birazcık daha yani gösterişsiz, düzse Yugoslavya dönemine, Tito, komünizm, sosyalizm dönemine ait oluyor. Tabii emin değilim bu posta binasından ama biraz Avusturya Macaristan şeyini hatırlattı, mimarisini. Karşıda Sırbistan'ın en büyük kiliselerinden bir tanesi var. Oraya gidiyoruz. Orada size anlatmaya başlayacağım tarihini. Evet, Balkanların en büyük kiliselerinden bir tanesi bu. Aziz Mark Kilisesi. Peki bu kilise nereye benziyor? Evet, şimdi çok önemli bir soruyla karşı karşıyayız. Hani hatırlıyor musunuz? Kosova'nın içinde bir Sırp kasabasına gitmiştik. Sırpların yaşadığı. Orada Gračanica Manastırı vardı. İşte bu büyük kilise Gračanica'daki manastırın birebir kopyası arkadaşlar. Aynısı. Peki neden Gračanica'daki manastır çok önemli? Peki neden Kosova çok önemli Sırplar için? Onun da cevabı aslında Gračanica'daki manastır en eski Sırp Ortodoks kiliselerinden bir tanesi ve çok önemli. Yani Sırplar Kosova'yı Sırbistan'ın kalbi olarak düşünüyorlar. Bir Mekke gibi düşünebilirsiniz. Onun için Kosova'yı tanımayı, bir ülke olarak tanımayı reddediyorlar. Kosova'nın Sırp toprağı olduğunu söylüyorlar. Burası da Gračanica'da benim size gösterdiğim Gračanica Manastırı'nın birebir kopyası olarak 1940 yılında yapılıyor arkadaşlar. Peki neden bu kadar geç yapılıyor? Burası Osmanlı'nın çok önemli bir şehri. Burada 250 tane üzerinde cami bulunuyor ve genel olarak bu bölge Türklerin, Osmanlıların yaşadığı bir yer. O sebeple belki çok izin verilmiyor Sırpların tapınak yapmasına ama ben bunu Sırplar öyle söylüyor, yani yasaktı diyor. Ama öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Osmanlı'da bir sürü İstanbul'da kilise var biliyorsunuz. Burada da Osmanlı döneminde yapılmış kiliseler var. Çok o konuya girmeyeceğim ama buranın 1940'ta yapılmasının sebeplerinden bir tanesi bu bölgenin Osmanlı'nın çok önemli şehirlerinden bir tanesinin merkezi olması. 2, Sırpların dediğine göre çok fazla kilise yapılmasına izin verilmemesi. Bu konuda çok bilgim yok. Bilmiyorum demek daha önemli. Ve içine girelim. İçinde Çar Duşan var. 1354 yılında ölüyor Çar Duşan. Ve çok önemli Sırplar için. Çünkü Sırp Krallığı bu dönemde en yüksek boyutlarına ulaşıyor. Tam Osmanlı'nın Kosova Savaşı'nın öncesinden bahsediyoruz tabii ki. Kosova Savaşı'ndan önce Sırp Krallığı büyük boyutlarda Bulgaristan'ı vesaire içine alıyor. Tabii büyük derken bizim büyüklüğümüz gibi büyük değil. Osmanlı büyük. Üf. Of, çok güzel. Arkadaşlar şu görkeme bakın. Evet, bu Çar Duşan'ın mezarı çok önemli dedim Sırplar için. Bronz muhtemelen ve burada bakın Çar Duşan yazıyor. 1355 yılında ölmüş. Ben size ne demiştim? 1354 demiştim. Unutmuşum. Kusura bakmayın. Evet.
Altın kaplama, mozaikler. Gerçekten çok güzel bir kilise. Ortodoks, Hristiyan, unutmayın, Sırp Ortodoks. Kolonlar çok ilgimi çekti ya. Ne kadar büyük kolonlar. Evet. Tabii kilise yapıldıktan sonra buraya taşınmış. Çarduşa'nın mezarı. Şu anda Balkanların ve bu bölgenin en büyük kiliselerinden bir tanesi. Burasının ismi, bu gördüğünüz alanın ismi Taş Meydan. Taş Meydan diyorlar. Şimdi Taş Meydan Türkçe, Taş Meydan. Neden Türkçe? Arkadaşlar Sırpçada yani 350-400 yıl Sırbistan'a hükmeden Osmanlılar tabii ki bu bölgeyi çok fazla Türk de yaşıyor. Türkçe konuşuluyor ve bugün binlerce Sırpçada binlerce kelime Türkçeden geçmiş. Ve bu hala semtlerin, sokakların, meydanların adı Türkçe. Taş Meydan. Buraya Türkler geldiği zaman sanıyorum Roma döneminden kalma böyle bir meydan varmış burada. Taşlardan yapılmış. Tipik. Onun için Taş Meydan ismini vermişler. Evet, çok güzel bir park var bugün burada. Sosyalizmin güzel şeylerinden bir tanesi de eski Sovyet ülkelerinde göreceğiniz gibi, burası Sovyet değil bu arada. Eski Yugoslavya ama Sovyet ülkelerinde de bol bol göreceğiniz parklar, açık alanlar, meydanlar. Bu Sırplar hakkında size bir şey daha söyleyeyim. Benim hayatımı gördüğüm en uzun insanlar ya. Ve en uzun atletik insanlar. Hollandalılar da aslında uzun boylu ama yani Hollandalılar daha hantal. Yani bu herifler tartışmasız bir numara yani atletiklik ve yani onun içinde Jokic'ler vesaire buradan çıkıyor. Zamanında da Vilede Divaç'lar, Djordjevic'ler, Bodirogalar ve tabii ki Petrovic, benim yaşımdan daha üstteki olanlar da bilir. Yani teniste, su topunda hepsinde çok başarılılar. Ülkenin nüfusu 7 milyon olmasına rağmen tabii ki bunun içinde Yugoslav ekolü de olmasının etkisi yüksek. Nereye geldim? Fazla geldik galiba. Hi guys. Yugoslav etkisinin olması çok yüksek ama genetik faktör de çok önemli. Çünkü gerçekten yani her iki kadından biri benim boyumda arkadaşlar. Yani ben 1.90'a yakınım. 1.88, 1.89'um. Yani böyle kadınlar hep yanımdan göz göze geçiyorlar benimle yani. İnanılmaz uzun boylu bir millet. Tabii ki obezite de görmüyorsunuz. Neredeyse hiç yok obezite. Bu da yine bir faktörlerden bir tanesi. Evet. Biraz da para olsa var ya, yemin ediyorum kupa bırakmaz bunlar. Öyle iyi yani şeyleri. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki Haydar Aliyev'in ne işi var Belgrad'da diye. Evet. Burada Haydar Aliyev'in bir heykeli var. Ve Azerbaycan bayrağı var. Peki bizim Terse'nin, memleketin bayrağının ne işi var burada? Ve Heydar Aliyev yazıyor üzerinde eyle. Azerbaycan bayrağı. Burada çok ilginç bir durum var arkadaşlar. Bu park tabi Sırbistan'ın o dönem parası yok. 2000'lerde. Yani savaştan yeni çıkmış. Bu park yapılacak. Azerbaycan veriyor ama bir şart koşuyor. Diyor ki Azeri bayrağıyla diyor Haydar Aliyev'in diyor heykelini koyacaksınız. Sırplar da kabul ediyor ve anlaşmaya göre bunu koymak zorundalar. Şimdi yine
Sırp tarihinin önemli kısımlarından bir tanesini anlatacağım. Burası NATO saldırılarında ölen sivillere adanmış. Biz sadece çocuktuk diyor burada. Hikaye şu. 99'da Sırplar Kosova'ya giriyorlar ve Kosova'daki insanları katletmeye başlıyor Sırp ordusu ve en sonunda NATO olaya el koyuyor. Diyor ki yani ya Kosova'dan çıkacaksınız diyor ya da yani biz gireceğiz diyor ve Amerika önderliğinde Bill Clinton'ın o dönem ABD Başkanı Bill Clinton önderliğinde NATO bombardımanı başlıyor ve şu anda olduğumuz Belgrad'ı 1999 yılında bombalıyorlar. Şimdi buradaki rehberlerin anlatması, ben rehberli tura katıldım. Merak ettim nasıl anlatıyorlar diye hikayeyi. Şöyle anlatıyorlar. Yani gerçekten komik bir şekilde tarihi bu kadar evirip çevirmek ben hayatımda ilk defa görüyorum. Diyor ki Kosova'da diyor neredeyse hiç Arnavut yoktu diyor. Sırp rehber. Enver Hoca zamanında diyor tüm Arnavutlar işte Enver Hoca diktatörlüğünden kaçıp Kosova'ya sığındılar, o zamanın Yugoslavya'sına ve yavaş yavaş nüfusları artmaya başladı diyor. Rehberin söylediği. Sonra işte savaş kısmında da biz girdik vatanımızı kurtarmaya diyorlar ve 99'dan sonra da Kosovalılar çoğunluğu elde etti diyorlar. Yani bu bir kere yalan. Ben Kosova'da yaşayan bir tane bile Arnavutuna rastlamadım. Yani Arnavutluk'taki Arnavutlar kötü durumdaydı da Kosova'daki Arnavutlar çok iyi durumda değildi Yugoslavya zamanında. Daha iyi durumdaydı ama yani. Onu söyleyeyim. Tabii ki zamanında özellikle 90'lı yıllarda Kosova'ya geçmiş olanlar vardır ama genelde İtalya'yı tercih ediyorlardı ya da İngiltere. Bu bir kere doğru değil. Bugün giderseniz ben Arnavutuyum ama Priştine'de yaşıyorum, Kosova'da yaşıyorum diyen Arnavut'u çok görme şansınız yok. Bugün dilim suluyor benim ya, çok enteresan. Ben size küçük bir örnek vereyim. Rehberin anlattığına göre 90'larda Kosova'ya Arnavutlar gelmeye başlamış diyor. Bakın ben rehberin anlattığı yalanın birebir karşıtıyım, yaşayan canlı ispatıyım. 90'dan önce Arnavutlar yaşamıyormuş ve Arnavutlar çoğalmış. Böyle bir şey yok. Bakın Türkiye'de milyonlarca Arnavut asıllı, hepinizin bir Arnavut asıllı komşusu vardır. Hepinizin bir Boşnak asıllı komşusu vardır. Arnavut mahalleleri var, Boşnak mahalleleri var. Türkiye'de hala köyleri var Arnavutların yaşadığı. Ta Adana'da Arnavut köyleri var, hala Arnavutça konuşuyorlar. Şimdi benim babamın dedesi 1912 yılında geliyor. Sırbistan'ın önemli şehirlerinden Niš'ten. Buraya 2,5 saat uzaklıkta. Yani Arnavutlar bırakın Kosova'yı, Sırbistan'ın içinde varmış. Yani bu doğru. Var mı yok mu? Var. Benim dedem geliyor. Hem de kafile geliyorlar yani. Niš'i boşaltıyorlar. 1912'de varmış yani. Hem de Sırbistan'ın içinde. Benim annem 10 yaşında Mitrovica'dan geliyor. Mitrovica'daki siz Arnavutları da bir şekilde zorla göç ettirmişsiniz. Demek ki Mitrovica Kosova'da olduğuna göre bu teori yanlış. Yani buraya gelen turistler anlatıyorlar. Tabii dünya sallamıyor artık ama benim Sırplarla bir problemim yok ama gerçeklik bu değil. Gerçek, özellikle Bosna'da ve Kosova'da birçok kıyım yaşanması. Tabii ki NATO bombardımanında siviller ölmüş olabilir. Çok kötü. Kimsenin, yani keşke hiç savaş olmasa da hiç kimse ölmese. Zaten küçücük bir yer Yugoslavya, işte eski Balkanlar. Yaşayın abi işte bak. Kocaman. Hani Çin gibi de değil, 5 milyar insan yaşamıyor yani içinde. 1,5 milyar insan yaşamıyor. Yani Sırbistan'ın nüfusu 7,5 milyon ya bugün. Bugün yani bugün. Neyine kavga abi, hep kavga, hep dövüş ya. Kızdırmayın lan. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Sırbistan parlamentosu bugün aktif halde kullanılıyor. Yani tarihi bir yapı olmasından
öte kullanılıyor da Sırbistan parlamentosu. Peki bu şehrin merkezindeki Sırbistan parlamentosunun yerinde ne vardı? Evet, çok önemli. 1585 yılında bizim atalarımızın yaptığı Battal Camii vardı arkadaşlar. Bu parlamentonun yerinde. Sırplar Osmanlı'dan bağımsızlıklarını kazandıkları zaman şehirdeki neredeyse tüm camileri yıkıyorlar. Yakıp yıkıyorlar. Bazılarına göre 250 üzeri, bazılarına göre ise 400'ün üzerinde cami varmış bugünkü Sırbistan'da. Sadece bir tane kalmış, Bayraklı Camii. Bu Battal Camii'nin yerinde de Sırbistan parlamentosu var. 1585 yılında yapılıyor Battal Camii. 1869 yılında ise yıkılıyor Sırplar tarafından. Bugün dediğim gibi Sırp parlamentosu yerine konmuş. Devam ediyoruz yolumuza. Bugün Belgrad bayağı güvenli bir şehir. Yani öyle çok hırsızlığın vesaire olmadığı bir şehir. Tabii yine dikkat edin ama burada 3 şey söyleyerek Sırpları çıldırtabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Kosova'nın Sırbistan olmadığı, Kosova Arnavutlara ait derseniz bu gerçekten sizin güzel bir dayak yemenize sebebiyet verebilir. 2, Novak Djokovic'in dünyanın en iyi tenisçisi olmadığını söylemeniz. Bu da bayağı sinirlendirecektir Sırpları. Ve son olarak da ciddi anlamda Sırpları kızdırmak istiyorsanız Nikola Tesla'nın Hırvat olduğunu söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylerseniz yine dayak yeme ihtimaliniz büyük oranda artıyor. Bakın burası bir müze. Müzede size Kosova'da gösterdiğim Gračanica Manastırı'nın bir maketi var. Şahane müzeler var bu arada Sırbistan'da. Bugün şehir çok gürültülü ya. Hava güzel ama. Sizin için, çekim için ideal bir hava var. Burada ne yazdığını ben anlamıyorum ama muhtemelen Kosova ile ilgili falan olabilir. Ya da burada büyük bir Putin-Rusya hayranlığı var hala. Gençler Belgrad'da daha liberaller. Tam komünizm döneminden kalma, sosyalizm döneminden kalma bir sanat, kafe üstü sanat. Yine böyle tramvaylar dolaşıyor şehrin içinde. Belgrad çok daha özgürlükçü. Peki bu Yugoslavya ne demek? Yugoslavya Güney Slavların ülkesi demek. Arnavutlar Slav değildi. Makedonların da Slav olup olmadığı tartışmalı ama genel olarak Bulgar, Avarlardan geldikleri düşünülüyor. Peki Slavlar Balkanlara ne zaman geldi? Slavlar kuzeyden Balkanlara 7. yüzyılda geliyorlar arkadaşlar. Buraya ilk gelişleri 7. yüzyıl. Şimdi ise sahipleniyorlar tüm Balkanları. Tabii çok büyük bir nüfus. Burada o dönem sadece Arnavutlar ve Yunanlar var. Arnavutlar işte İliryalılar ve Yunanlar. Tabii ki geldikleri akın akın büyük kafileler halinde geldikleri için de burayı şu anda Slovenlerden Slovenya, Boşnaklar da Slav, Hırvat, hepsi aslında aynı millet. Aynı dili konuşuyorlar. Slovenlerinki birazcık farklı. Aynı dili konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Sadece aksan farklılıkları var ama farklı dinden oldukları için savaşmışlar. Hala birbirinden nefret ediyorlar. Hırvatlar Katolik daha çok. Boşnaklar Müslüman. Zaten Boşnaklara o dönem katledilirken Srebrenica'da, ismini birazcık söyleyeyim, herkes bana bakıyor çünkü çekerken.
Türkler diyorlar, Müslüman oldukları için Boşnaklar. Türkleri katletmeye geldik diyorlar. Tabi diyenler buradaki çocuklar değil arkadaşlar yani. O dönemin ırkçı, faşist grupları hala var ama yani bu çocuklar katiyen değil. 7. yüzyılda geliyorlar. Sonra biz geliyoruz 14. yüzyılda. Türkler ve uzun süre Balkanları biz yönetiyoruz. Ta ki 1912 Balkan Savaşları'na kadar. Tabii 1800'lerde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla savaşlar oluyor. El değiştiriyor Belgrad. İşte Osmanlı'ya geçiyor. Bize geçiyor. Osmanlı'ya geçiyor. Sırplara geçiyor. Avusturya Macaristanlara geçiyor. Yani Sırpların hayatları boyunca savaşmışlar. Şimdi buranın en bohem bölgesine geldik. Burası güzel bir... How are you? Hi. Can I film? It's okay? Yes. Can I try the Queens? You say Ayva? Ayva. Ayva. Ah. In Serbian it's Dunja. Dunya. Dunja. Ah, it's like world. In Turkish, it's Ayva. I know. Ah, you know, yeah. Very good. So, hemen başladık rakıya. How much? 400. 400. You can pay cash and card. No, I pay. Yeah, Russian. Thank you. Ne kadar benziyor. Evet. 3,5 euro civarında. 130 ediyor. Thank you very much. Thank you. Welcome. 130 civarında, 3 euro civarında herhalde. Ayva rakısı. Tabii bu bizim rakı gibi değil. Daha çok şey oluyor. Bu rakılar. Likör gibi ama rakıya deniyor, rakı deniyor. You like? Very nice. Really good. I made a shot. I shouldn't have done it, but thank you very much. Bye bye. Bye bye. Teyzem keşke senden de alsaydım da ben bu kadar. Bu arada güzelmiş arkadaşlar. Direkt girişte bulun. Oo. Ben niye shot yaptım tekila gibi ya? Bakın Türkçeden geçtiğine dair size çok ilginç bir örnek göstereceğim. Ne kadar çok kelime geçtiğine dair. Bugün biz neredeyse hiç kullanmıyoruz. Bakın. Bu Kiril alfabesi. Beogradska mehana diyor. Mehana. Ne demek? Meyhane. Meyhane. Belgrad meyhanesi. Oo, ne kadar tatlı. Oh, bir kendime geldim be. Ayva rakısı ama güzel. Güzel. Kosova'da da güzel yapıyorlar. Evet, burada. Burası tabii bohem cadde. Eskiden de burası bayağı bohem bir caddeymiş. Tüm ünlüler burada yaşıyormuş. Hala onu bilmiyorum. Bu Zoma Zdrakovic denilen bir sanatçı, şarkıcı. Sırbistan'da hala çok çok ünlü. Eline birisi gül bırakmış. Geçen gün yoktu. Bu tarz burada yaşamış ressamların, şarkıcıların. Bu restoran çok güzel. Dva Jelena. Dva Jelena şey demek, 2 geyik, 2 ceylan gibi bir şey. 1832 arkadaşlar, 1832. En eski restoranlarından bir tanesi. Haydi buraya. Ne kadar güzel ya. Vay be. Bu arkada bir galeri var. Öndeki ressam reisin yaşadığı ev öldükten sonra galeriye çevrilmiş. Peki ne güzelmiş şu bina. Peki ben Kiril alfabesini nasıl okuyabiliyorum? Nereden biliyorum? Kiril alfabesi 2 Kiril kardeşin icat ettiği, bulduğu bir alfabe. Bulgar 2 tane rahip, papaz artık hangisiyse bilmiyorum. Rahibin bulduğu alfabe. Benim Kırgız arkadaşlarım vardı 90'larda lisede. Bizim lisede Kırgızlar okurdu ve onlar bana Kiril alfabesini öğretti. Çünkü Sovyetlerden gelmişlerdi. Ben de kopyaları sıraya Kiril alfabesiyle yazardım arkadaşlar. Hocalar da anlamazdı. Sen Allah belanızı vermez. Eğlence var. Çinliler de hiç kaçırmıyorlar ha.
Burası da yine Sırp meyhanelerinden bir tanesi. Çingeneler Zamanı filmi vardır Kusturica'nın. O filmin ezgilerine benziyor. Evet. Skadarlya, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Burası dönemin Yugoslavya'sında bir bira fabrikası. Skadarlya burası meydanın ismi. 1850'de yapılmış. Demek ki daha eski Avusturya Macaristan dönemlerine belki de denk geliyor. Bu bira fabrikası boyanmış bugün. Sanki Amsterdam evleri gibi. Altında da tatlı kafeler var. Skadarlya deniyor bu caddenin ismine. Bu da o fabrikanın bacası arkadaşlar. Şu restoranın güzelliğine bakın ya. Sarmaşıklarla. Evet, burada zaten Kosova Sırp'tır diyor. Ağaçların güzelliğine bakın ya. Çok sıcakladı be. Öf, çeşmeye bak be. Of, buz gibi. Oh. Burası Yunanistan Konsolosluğu. Yunanistan, Kosova'yı tanımayan 5 Avrupa Birliği ülkesinden bir tanesi. Rum kesimi Yunanistan, Slovakya, Romanya ve İspanya tanımıyor. İspanya, Katalanya probleminden dolayı tanımıyor. Kıbrıs, Rum kesimi KKTC probleminden dolayı örnek teşkil eder, ayrılıkçılık diye tanımıyor. Romanya'nın yine Transilvanya, Erdelistan problemleri var. Orada ayrılmak isteyen Erdeller, Macar Erdel Türkleri var. Yunanistan yine Kıbrıs meselesinden ve Ortodoks kardeşliğinden. Avrupa Birliği baskı yapsa tabii ki tanıyacaklar ama mevcutta ısrar ediyor. Diğer tüm Avrupa Birliği ülkeleri tanıyor. Tüm Batı ülkeleri tanıyor neredeyse. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye. Böyle 111 ülke var tanıyan. Sırbistan lobicilik yapıyor tanınmaması için. Özellikle Afrika ülkelerinde, Asya ülkelerinde. Kısmen başarılı ama 193 tane Birleşmiş Milletler ülkesi var. Bunun 111'i tanıyor zaten. Çin, Rusya tanımıyor. Rusya'nın tanımaması veto hakkı sağlıyor Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e girmesine. Hani dünya 5'ten büyüktür deniyor ya. İşte o 5 veto yapabilen ülke kastediliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda oluşmuş bir sistem bu. ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa 5 tane Birleşmiş Milletler veto edebilen ülkeler. Yani kısaca anlatayım gençler için. Atıyorum 193 ülkenin 192'si okey dedi, oy verdi. Ama ABD, Çin ya da Fransa istemiyor, veto edebiliyor. Ve o 192 kişinin ne dediğinin bir anlamı kalmıyor. Bakalım, devam ediyoruz. Arada da böyle bilgilendirelim gençleri ya. Evet, şehrin meydanına ulaştık. Ama daha Belgrad'ı bitiremedik. Muhteşem bir şehir Belgrad. Şöyle düşünün, Yugoslavya'ya başkentlik etmiş. Bugün Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad çok büyük. 2,5 milyona yakın insan yaşıyor Belgrad'da. Şu anda şehrin Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Peki Cumhuriyet Meydanı ismini neden alıyor Belgrad? Burasının eski ismi Tiyatro Meydanı arkadaşlar. İlk olarak bu tiyatro yapılıyor buraya. Tabii ki çok önemli. Slav milletlerinde tiyatro, opera, tiyatro. Tiyatro Meydanı olarak geçiyor.
Sonra Tito geliyor, bu meydanda bir konuşma yapıyor. Tam olarak burada. Ülke sosyalizme geçtiği zaman. Ve buranın ismi ondan sonra Cumhuriyet Meydanı olarak anılmaya başlıyor. Şu arkadaki atlı abimiz çok önemli. Knez Mihailova kendisi. Prens Mihailova da deniyor. Bu şahıs kimdir, ne yapmıştır? Tabii ki yine işin içinde biz varız, masadayız arkadaşlar. Türkler buraya 1521 yılında geliyorlar, Belgrad'ı alıyorlar. Yani biz 1521 yılında gelip alıyoruz. Bu abimiz de Sırplar tarafından Belgrad'ı Türklerden kurtaran kişi olarak anılıyor. Bence kurtarmamış. Sonuçta dinlerini vesaire güzelce yaşıyorlarmış. Her neyse. Peki eliyle nereye işaretiyor abimiz? Knez Mihailova. Güneyi. Yani benim dedelerimin olduğu Niş'i işaret ediyor. Diyor ki Güney'i de kurtarın diyor. Ben diyor ömrüm yetmedi ama diyor siz de Güney'i kurtarın diyor. Tiyatro. Knez Mihailova. Prens Mihailova ve burası da Ulusal Müze. Müzesi. Tabii ki çok güzel müzeler var. Dediğim gibi bolca girip gezin. Buradan da yürüdüğünüz zaman Sırbistan'ın, Belgrad'ın İstiklal Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Bakın bir papaz, Ortodoks papazı. Şurada bir yazı var, onu size göstereceğim. Burada ultra ırkçı gruplar var tabii ki. Ultra milliyetçi. Balkanlardaki tek soykırım Sırplara yapılmıştır yazıyor. Siyah üzerine beyaz şeklinde. Bunun sebebi yakın bir zamanda Birleşmiş Milletler'de Sırpların Bosna'da soykırım yaptığının kabul edilmesi. Tek soykırım Balkanlarda Sırplara yapılmıştır yazıyor. Peki o zaman İsviçre'de, Türkiye'de, İngiltere'de, Amerika'da neden milyonlarca Arnavut var? Neden milyonlarca Boşnak yaşıyor da neden o kadar Sırp yaşamıyor? Neden bu insanlar kaçmak zorunda kaldı vatanlarından? Onu bu arkadaşlara ben sormak isterdim. Tabii ki bunu fotoğrafını çekip tarihe bir not düşelim. Evet, burası İstiklal Caddesi. Bence yani çok net bir şekilde dünyanın en güzel kadınları Sırbistan'da yaşıyor arkadaşlar. Çok güzeller yani gerçekten. Çok orijinal bir güzellikleri var. Ruslar falan da güzel ama yani Türklerden sonra, Türk kadınlarından sonra Sırp kadınları dünyanın en güzel kadınları arkadaşlar. Yalan atıyorsam şuradan şuraya yürüyemeyeyim. Bakın yürüdüm. Demek ki yalan atmıyormuşum. Kafama şey düşermiş böyle. Evet, burada dünyanın türlü türlü markaları, müzisyenler, ne güzel çalıyorsunuz lan. Para verelim de hep laf ediyorsunuz vermiyorsun diye. Veriyorum arkadaşlar da size göstermiyorum. Alın. Göstermiş oldum. Çok güzel çalıyor çocuklar ama. Ha. Vah, parayı düşürdüm. Palyaço adam. 20 euro düşürmüşüm arkadaşlar.
Palyaço adam söyledi. Ona da para verelim. Spasibo. Thank you. Ona da verdik parayı. Thank you very much. Ben böyle işte dikkatsiz bir adamım. 20 euroyu haşırttı Blackboard, düşürdük vallahi. Super, Ayı. Evet. Ne kadar tesadüf değil mi? Eski sevgiliniz de burada. Ayı olarak hanımefendilere söylüyorum. $200 fotoğraf çektiriyor yani 1,5 euro. La ayı, la ayı. Ne yapıyorsun? Aha, kadın ama dondurma satıyor yolun ortasında. İlginç. İlginç. Evet. Buradan şimdi Belgrad Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Tabii. Oo, yine müzisyenler. Cool çocuklar ya. Helal olsun. Evet, Sırp çocukları. Çok ilginç bir şey göstereceğim size. Balkanlarda hiç ama hiç Starbucks yok. Ve burası ABD tarafından 99 yılında bombalanmış bir ülke. Kosova, Arnavutluk dünyada en çok Amerika'nın en çok sevildiği ülkeler. 99'a ulaşıyor Kosova'da. Yani Bill Clinton'ın falan heykeli var. Ama Starbucks sadece ve sadece Sırbistan'da var. Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Kosova hiçbirinde Starbucks yok. Bir Bosna'yı bilmiyorum, var mı yok mu. Böyle bir AVM var. Ben serinlemeye girdim. Biraz serinleyeyim, devam ederiz. Evet, Knez Mikhailova'dan Kale Meydanı. Yine Türkçe. Bakın bu geçti ya bir tane tren. O 2 numara. 2 numaraya binerseniz şehir meydanında çok güzel gezdiriyor sizi. Bu duraklardan bineceksiniz 2 numaraya. 2 numaralı. Binin, geri burada inin. Dolaştırsın sizi. Evet, şimdi bu kale meydana giderken yol üstünde bir heykel göreceğiz. Bu heykel belki sizin pas geçtiğiniz bir heykel ama yine masadayız bu heykelde. Evet, Knez Mikhailov demiştik. Burada Türk askerleri. Fesli Türk askerleri ve Sultan Abdülaziz Knez Mikhailov'a ve Sırp liderlerine Belgrad şehrinin anahtarını veriyor. Bunu anmak için yapmışlar. Şimdi birazcık komik hediyelikler var burada. Göstereyim. Tabii Jokic şu anda dünyanın en iyi basketbolcularından bir tanesi. Alperen onu geçecek. Bakın
Mesela Tesla'nın çorabını yapmışlar. Novak Djokovic. Bu kim biliyor musunuz? Hani Avusturya Macaristan veliahtını öldüren var ya. Gavrilo Princip, Sırp Avusturya Macaristan veliahtını öldürüyor ve Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep oluyor. Tabii ki sebep değil, bir barut dolu fıçıya kibriti atan kişi aslında. Zaten çıkmasını bekliyorlar ama son işte Bosna'da giderseniz Saraybosna'da köprünün orada, köprünün çıkışında vuruyor Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtını. Burada yine Sırp şapkaları, asker şapkaları var. Vesaire vesaire. Yine Sırp milliyetçiliğini öven semboller var. Bazı yerlerde ben şeyin çorabını da gördüm. Ya bu arada çok saygı duydukları isimleri çoraplara basıyorlar. Milosevic'i de basmışlar. Çünkü bunların o dönem katil olan başkanları. Burada Putin çorap üzerinde. Yani ben mesela saygı duyduğum birisini çoraba basmazdım. Yani Türkler basmaz. Ayağımıza giymeyiz yani saygı duyduğumuz liderleri. Burada solda bir Balkan Yemekleri Festivali var. Ben geldim. Çok pahalıydı. Daha güzel şeyler yiyebilirsiniz başka yerlerde. Çok pahalıydı. Evet. Dümdüz gidiyoruz. Karşımıza bir anıt çıkıyor. O anıtı Fransızlara teşekkür için yapmışlar. Birinci Dünya Savaşı'nda büyük desteğini almışlar. Tabii ki bugün Fransa Kosova'yı tanıdığı için pek sevişmiyorlar ama o dönem Fransızlardan aldıkları desteğe teşekkür amaçlı bir anıt yapmışlar Fransızlara. Ha Fransızlar hayrına mı destekledi? Hayır. Dünyada hiçbir devleti hayrına desteklemez. Tamamen çıkar odaklıdır. A la France yazıyor üzerinde bakın. Silinmiş biraz da. Bu Kosova'yı tanıdığı zaman üzerine battaniye örtmüşler bunu. Sırplar Fransa Kosova'yı tanıdığı zaman. 1914-18 ve Kale Meydan. Şimdi bu kaleler Roma dönemi, Roma öncesinde başlıyor yapılmaya. Çünkü şehrin en stratejik noktalarına yapılıyor. Bu da öyle olmuş. Tabii ki Osmanlı çok uzun kaldığı için Osmanlı döneminde bu kaleler güçlendirilmiş, daha da büyümüş. Kapılara bakarsanız zaten kapılar da Osmanlı dönemi kapılarına benziyor. Kara George'un kapısı 1750-1760. Kara George sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, bakalım düzeltelim. Drina Köprüsü kitabında Ivo Andrić'in büyük bir Sırp ayaklanmacısı olarak geçiyordu ama başka bir kara da olabilir. Şimdi kafamdan atıyorum. Dün buradaydım. İnanılmaz bir gökyüzü vardı, gökkuşağı vardı. Onun fotoğraflarını çektim. Buraya da koyayım size o fotoğrafları. Dün yağmur vardı. Çok şey yoktu yani insan yoktu. Türk turistler ve tabii ki basketbol oynayan Sırp gençler. Basketbolun neden bu kadar bir spor olduğunu. Burada bir numara. Futboldan da öte basketbol. Çok büyük basketbolcuları var. Ben smaç basıyordum. Boyum 1.90'a yakın. 18 yaşındayken smaç basıyordum tek elle, solağım. Sol elle. Tabii şu anda 2 santim falan sıçrayabiliyorum en fazla.
Burada bir açık bir müze var. Hocam sen kullanmayı biliyorsundur. Biliyorum, bilmez miyim abi? At bir tane. Bir füze fırlat. Atalım abi. Nereye atalım abi? Vallahi at nereye istiyorsan at. İyi abi, Evet. teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin? Sağ olun. İsmim Fatih. Hangi kanal abi? YouTube Fatih Koparan. Fatih Koparan. Bakıyorsun abi. Tamam. Bakarız. Selam söyleyin. Merhaba, Türkiye, Neredesiniz? Bütün Türkiye'ye çok selamlar buradan Belgrad Sırbistan'dan. Burada mı? Sen de bir şey söyle. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet abi, burada yaşıyoruz. Ne güzel. Güzel mi hayat? Vallahi hayat güzel abi. Hani Harika. çalışan insan her yer güzel doğrusu. He? Kopuyor musun? Tabii Erdi abi kopuyor abi. Kopmazsan iyi. Bak bunlar 99'da Amerika'ya attıkları Güzeller değil mi abi? füzeler, evet. Bunlar 99 NATO bombardımanında Amerika'ya uçak savarlar yani. Ama harbiden tarihi eser kokuyor yani abi. Şeylerinden ha. Evet. Renginden gerçekten. Görüşürüz. Kendinize iyi Görüşürüz bakın. abi, Allah'a emanet. Hadi kendine iyi bak. Bunlar yine 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki tanklar. Şimdi kalenin en merkezi yerinde bir türbe var. Burayı yıkmamışlar ilginç bir şekilde. Bu arkadaki saat kulesi, abilerin, ablaların fotoğraf çekildiğin ismini Saat Kula. Kula yani saat kulesi deniyor. Türkçesi Saat Kulesi. evet. Evet. Çevirdik işte saat kula. Şeyce, Sırpça. Saat Kulesi deyince ben Türkçe konuşmanız için güzel dedim ya. Türk'üz çünkü. Görüşürüz. Saat kula. Nerede o ev? Nerede, şurada mı? Burası Damat Ali Paşa Türbesi arkadaşlar. Yine tika yapmış. Muhtemelen bakın kötü durumdaymış eskiden. Nadir kalan dediğim gibi. Eray. Evet. Damat Ali Paşa'nın. Ay önüne mi geçti? Yok hayır. Çok fazla Türk turist var özellikle bu tarz yerlerde. Çünkü şu anda Belgrad'a gelen en büyük gruplardan bir tanesi Türklermiş ve Çinlilermiş. Vay be. Damat Ali Paşa Türbesi ayakta kalan nadir Osmanlı eserlerinden. Adamlar Osmanlı'yı o kadar sevmemiş ki yıkmışlar. Aslında Osmanlı gerçekten kötü olsaydı yüzyıllar boyunca seni yönetip burada kalmana izin verir miydi? Bir de öyle düşün. Ve Osmanlı'nın başında olan birçok kişiyi Sırplardan alıyor. Sırp çocuklarını alıp eğitiyor. Hiç öyle bir ırkçılık vesaire yok yani. Sırp köylerinden çocukları alıyorlar. Bazıları şey olarak veriyorlarmış ama bazıları tabii zorla alıyorlar. Devşirme deniyor onlara. Tabii askerliğe, Yeniçeriliğe vesaire buralardan almalarının sebebi zaten yolda yürürken gördünüz. Ben minik kalıyorum yani. 2 metre gayet normal burada. Yani 2 metrelik 120 kiloluk bir adamın elinde kılıçla üzerinize koştuğunu düşünürseniz tabii ki anlarsınız Osmanlı gayet akıllıca sebeplerle. Evet, gezimizin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi Sava Nehri ve Tuna Nehri'nin birleştiği yere geldik. Kalenin buraya yapılmasının sebeplerinden bir tanesi de Tuna Nehri'nin Sava Nehri ile birleşmesi. Kuzeyden gelecek, nehirle beraber gelecek, nehirle beraber gelecek akınların gözlenebilmesi ve ilk kalenin yapımı da burada oluyor. Bu heykel isimsiz asker heykeli aslında. Victor deniyor bu heykelin ismine.
Balkan Savaşları'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda kanını dökmüş askerlerin anısına yapılmış. Çünkü bakın Balkan Savaşları bize karşı yapılmış ve Birinci Balkan Savaşı'nı biz kaybetmiş olsak da Sırplar kazanmış olsa da neredeyse erkek nüfusunun %60'ı 65'i bu savaşlarda ölüyor arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda ve 1912 Balkan Savaşları sırasında. Onun için böyle bir anıt yapmışlar. Anıtın elinde bir kuş var. Barışı temsil ediyor. Viktor dedikleri bu isimsiz. Aslında isimsiz değil, ismi var ama Viktor her askeri temsil ediyor. Yani böyle bir kişi yok aslında. Kılıcı da aşağı tutuyor. Yani artık savaşmak istemediğini ama savaşa da her zaman hazır olduğunu göstermek için. Şu gelen Tuna Nehri. Tuna Nehri akmam diyor. Sava Nehri. Ve burada birleşiyor arkadaşlar. İki nehir. Birleştiği yerde de farklı bir renk oluşuyor ama şu anda güneş vuruyor bize. Bakın Sırbistan'ın, Belgrad'ın bu tarafları ne kadar yeşillik, ormanlar içinde. Umarım bunları bozmazlar ileride. Bu yürüdüğümüz yer eski şehir deniyor, Stari Grad. Bu taraftaki şehir ise hani o ünlü bir köprü var böyle. Köprüden bizde de yaptılar benzerini. Karadağ'da da var, Podgorica'da. Bakın şimdi o köprü. Görüyor musunuz köprüyü? Şurada. Orası Yeni Belgrad deniyor o kısma. O kısım daha modern ama ben sizin eski Belgrad'da kalmanızı tavsiye ederim. Bu herhalde komünizm döneminde yapılmış bunkerlerden Enver Hoca'ya özenmişler ama bu demirden. Tabii burada bir tane var. Arnavutluk'taki gibi 10 binlerce yok. Osmanlı mimarisi. O dönemin. Kale, meydan. Bunlar tamamen bizim atalarımızın yaptığı işler. Bunlar tamamen atalarımızın yaptığı binalar. Tabi bu binayı spesifik olarak bilmiyorum ama Osmanlı mimarisi ne çok benziyor. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan seyahatimizin aylarca süren sonuna geliyoruz. Ama bitmedi. Çok enteresan bir yere gidiyorum. İlk defa çekilecek. Ben gitmiştim ama ilk defa çekilmiş olacak. Kendinize iyi bakın. Muhteşem güzel Belgrad şehrinden görüşmek üzere.